Endoplazmik retikulum diyelim, proteinleri ribozomlarda ürettiniz. Hemen peşine endoplazmik retikulum geliyor. Endoplazmik retikulum ne? Endoplazmik retikulum proteinlerin yapıldığı, lipidlerin yapıldığı ve işlendiği bir organel. Şurası çekirdek, şu merkezi kısım çift zarlıydı. İlk dersimizde söylemiştik. Daha sonra bir kanal boru sistemi var. Lütfen şu şekli dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Daha sonra hücrenin içerisinde bir kanal boru sistemi var. Burada proteinler ve lipidler üretiliyor. Endoplazmik retikulum bu. Zarla çevrili boru ve keselerden, sarnıçlardan, ağdan oluşuyor. Tüm eğre kesintisiz bir yapı oluşturuyor. Yani çekirdek zarından başladınız, eğreye, Golgi'ye gelene kadar hemen hemen arada hiç boşluk yok. Bir kanal boru sistemi içerisinde üretiliyorsunuz. Yani protein üretecektiniz. Biraz önce onu söylemiştik. Baktınız ki hücre dışına gönderilecek bir protein geldi. ER'ye yapıştı, ger üzerinden granüllü endoplazmik retikulumda kanala girdi. Bu şu anlama geliyor. Sitoplazmadan izole ettik. Biz bunu özel bir yerde üretiyoruz. Kapalı bir kanal sistemi içerisinde ger, ser, Golgi ve ilerleyen dönemde vezikül üzerinden üretip sitoplazmaya hiç temas etmeden direkt dışarı göndermesini sağlayacağız. En büyük organellerden bir tanesidir bu özelliği nedeniyle. Yani çekirdek, hücre zarı belki de sıralamada üçüncü olabilir. En büyük organellerden bir tanesidir diyor. Tüm hücresel zarların, hani hücre zarı diye anlattık ve diğer zarlı organelleri de anlatıyoruz ya. Tüm üretilen zar yapısının, hücresel zarların yaklaşık yarısını eğri oluşturuyor. Yani büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Yani zar önemlidir derken ben size plazma zarını anlatmadım sadece orada. Mitokondrinin zarı da aynı kapsama giriyor, gerin zarı da aynı kapsama giriyor. Zarlı organeller derken biz aslında buradaki zar yapısından da bahsetmeye çalıştık. O yüzden bence zar konusunu bir kere daha bu açıdan dikkatlice dinleyebiliriz. Hemen endoplazmik retikulumu ikiye ayıracağız. Granüllü ve granülsüz. Granüllü ne? Dedik ya, protein sentezi yapacak iseniz üzerinizde noktaların olması lazım. Tanelerin olması lazım. Ribozomların olması lazım. Şuradaki tem görüntüsüne baktığınızda içte bir kanal sistemi var ve bu kanal sisteminin üstünde küçük noktalar halinde ribozomlar yer alıyor. Protein senteziyle ilgili görevli granüllü endoplazmik retikulum. Aynı kanal ve boru sistemine baktığınızda şuranın devamı olarak karşımıza geliyor. Noktacıklar yok, ribozomlar yok, granülsüz endoplazmik, düz endoplazmik retikulum diyoruz. Bunlar da lipid senteziyle ilgili görevlidir deyip şimdi onlara bir tık açmaya çalışacağız. Ger özellikle protein metabolizmasının aktif olduğu hücrelerde bir çekirdek vardı. Bu çekirdek çift zarının devamı olarak kanal sistemi devam ediyordu. Biz buna endoplazmik retikulum diyorduk ve dış yüzeyinde ribozomlar var idi. Bu ribozomlar protein üretiyor ve bu proteinler bu kanal içerisinde izole olarak yapılmaya, taşınmaya, organize edilmeye devam ediyordu. Şimdi pankreastasınız, sindirim enzimi üreteceksiniz. Bu yolu kullanıyorsunuz. Ger yüksektir. Langerhans'ın AB hücreleri gibi peptit yapıda hormon üretiyorsunuz. Glikagon, insülin. Bu hücrelerde granüllü endoplazmik retikulum yoğun olarak karşınıza çıkar. Deri diyelim, derideki fibroblastlardasınız. Ne olacak? Yoğun bir kollajen üretimi var. Plazma hücresisiniz veya B lenfosit diyelim, antikor üreteceksiniz. Bunlarda da yoğun olarak granüllü endoplazmik retikulum var. Yani bir göreve ne kadar çok ihtiyacınız varsa organel o kadar çok idi. Mitokondri enerji ihtiyacı, ribozom protein sentezi, granüllü endoplazmik retikulumda kimde çokmuş? Dışarıya salgı yapan hücrelerde nöronlar nörotransmitterler üretiyor veya diş ve kemik gelişimi aşamasında karşımıza çıkan odontoblastlar, ameloblastlar, dişin dentin kısmını ve mine kısmını meydana getirirken gelişim aşamasında yoğun olarak dışarı ekstraselüler proteinler sentezliyorlar. İşte kemik oluşumunda da aynı durum söz konusu. Blastlarda, odontoblast, ameloblast ve osteoblastlarda da ger organelini yoğun olarak karşımızda çıkıyor. Onları görebiliyoruz. Zarın
sitoplazmik kısmında, dış kısmında poliribozomlar bulunur. Bu nedenle granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. Gerin sisternaları çekirdeğin dış zarıyla bağlantılıdır, devam eder. Arada bir boşluk yoktur. Çekirdek çift zarı ve hemen peşine bir kanal boru sistemi oluşuyor. Endoplazmik retikulum üzerinde riboforin proteini varsa, riboforin reseptörü varsa büyük alt birim geliyor endoplazmik retikulum zarının yüzeyine yapışıyor. Bakın zar yapısı da değişmeye başladı. Hani bir asimetrik diye bir ifademiz vardı ya, her protein her zarda karşımıza çıkmıyor. Yani ben burada riboforin reseptörünü özel olarak göstermek istersem riboforini alıyorum. Ondan sonra reseptörünü bunu izole ediyorum. Hani moleküler tekniklere de atıfta bulunalım. Bunu sıçandan aldım. Daha sonra tavşana, daha sonra keçiye böyle bir primer ve sekonder antikor üretim kısmından da ben sadece şu proteini görüntüleyerek immünohistokimyasal bir yöntemle riboforin ribozom kenetleme protein grubu olarak karşımıza geliyor diyor. Ben hücrede granüllü endoplazmik retikulum nerede riboforin üzerinden takip edebilirim. Burada ben size ne demiş oldum aslında biliyor musunuz? Her organelin spesifik bir protein yapısı var demiştim. Demeye çalışıyorum. Biraz önce mitokondriden devam edelim. Mitokondride ETS enzimleri vardı. Ben her yerde ATP sentez görebilir miyim? Hayır. ATP sentezi eğer immün teknikler ile floresan veya immünohistokimyasal olarak gösterebiliyorum. ER'yi geri gösterebiliyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim elde ettiğimiz bilgiler bu organelin yapısal özelliklerine dayanıyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şu an ben size bir tanesini söyledim. Bu birden fazla. Yapı ve görev demiştik ve görevden mutlaka istiyorum demiştim. İşte görev istiyorumdan kastım GR'nin de birden fazla görevi var. Yani görevler önemli. Granüllü endoplazmik retikulum ne yapıyor? Evet, asıl olarak proteini sentezliyor, yani ribozom üzerinden proteini sentezliyor ama proteinleri sitoplazmadan uzaklaştırarak alıyor içeri ve yalıtıyor. Biz bunları yurt dışına ihraç edeceğiz. Biz bunları hücre dışına göndereceğiz, ihraç edeceğiz. Dolayısıyla bunun içeride işlem görmemesi lazım. Sitoplazmada bulunmaması lazım. Bu anlamda aldığınız proteinlerin bir katlanma, hani ribozomal RNA için sekonder yapı dedik ya, zaten biyokimyada da bunu görüyorsunuz. Proteinlerin primer, sekonder, tersiyer yapıları var. Protein katlanmaları, disülfitle hidrojen bağlarının oluşması granüllü endoplazmik retikulumda gerçekleşiyor. Bir tanesi riboforindi, diğeri de disülfit izomeraz enzimi gerlümeninde yer alıyor. Çok çeşitli proteinlerin, çok zincirli proteinlerin, mesela kollajende vardı. Bir zincir, iki zincir alfa heliks yapıları meydana getiriyorlardı. Birden fazla zinciriniz varsa bunlar yine ger içerisinde meydana getiriliyor. Proteinlere glikoz ekleyebiliyordunuz ama nasıl glikozlar? Azot içerikli oligosakkaritleri, azot içerikli glikozları burada yine ger üzerinde yapıyorsunuz. Bu azot önemli çünkü birazdan da bunun oksijenli glikolizasyonu söz konusu. 14 şeker oligosakkaritler burada karşımıza geliyor. Bazı plazma proteinleri glikolipidlere çapalanıyor. İnozitol dediğimiz bir yapı vardı. Hücre sinyal iletiminde görevli olan 5. fosfolipid idi. Bu da glikoza burada çapalanıyor, burada bağlanıyor imiş. Aslında o post translasyonel modifikasyon dediğimiz hidroksilleme, glikozlama, sülfatlama, fosforlama gibi aşamalar proteinlerde granüllü endoplazmik retikulumun lümeninde meydana gelen olaylar aşamasında. Baktığınızda şuradaki yeşil olan birinci zincir, mavi ve pembe ikinci ve üçüncü zincirler, bu zincirlerin birleştirilmesi tersiyer yapıyı meydana getiriyor idi. Bunlar ger içerisinde oluşuyor veya glikozlama, proteine glikoz ekliyorsunuz. Yani glikozdan kastım sadece glikoz değil, karbonhidrat grubu, mannoz ve diğerleri N-asetil glukozamin gibi bileşenler de yine ger üzerinde veya
fosfatidil inozitoller çapalanıyor idi. Sinyal molekülü olarak yapısal bir bileşen olarak karşımıza geliyor idi. Şimdi neden biz bu anlatım sırasını seçtik? Hücre zarı, mitokondri, bu ikisi dursun. Sonra zarsız bir organel ribozoma geçtik. Daha sonra da ER üzerinden devam ediyoruz. Olay üretim ve salgı sistemi. Bunu anlayabilmek. İlk olarak 1960'larda arkadaşlar şunu merak ediyorlar. Ya bu protein hücrede nerede üretiliyor, nasıl salınıyor, nasıl bir yol izliyor? Bunu araştırmaya başlıyorlar. İnce bağırsaktaki sindirim üreten enzimleri, pankreas asinir hücrelerini bunun için sentezliyorlar. Diyor ki sindirim enzimleri dışarıda da aktif. Ben bu pankreas hücrelerini, asinir hücrelerini alayım. Sindirim enzimleri nasıl üretiliyor, nereden nereye gidiyor? Bunu bir takip edeyim diyor. Hatırlıyorsanız o teknikler aşamasında immungold, ondan sonra immünfloresan, immünperoksidaz gibi yöntemler vardı ve orada bir radyoaktif işaretleme vardı. İşte ilk yapılan çalışmalar bunlar. Radyoaktif olarak işaretli amino asitler kullanıyorlar. Bu amino asitleri veriyorlar asinir hücrelere. Bakıyorlar ki amino asitler granüllü endoplazmik retikulumun içerisinde birikmeye ve yoğunlaşmaya başlıyorlar. İlk gördükleri yer bu. O zaman vardıkları sonuç, hücre dışarısına gönderilecek olan sindirim enzimlerinin ilk bir araya geldiği yer endoplazmik retikulum. Granüllü ifadesi de bu ribozomlardan ER'ye, lümene geçtiği için ilk yeri yakalamış oluyorlar. Hücre içinde izledikleri yolu takip etmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine 1960'dan 2020'lere kadar hikaye devam ediyor. Daha sonraki çalışmalar yeni sentezlenen ilki bulduk. GER üzerinde saptandı. Salgılanacak proteinlerin ilk sentez yeri GER olarak tanımlandı. Daha sonra bu radyoaktif işaretli proteinleri Golgi'de görüyorlar. O zaman bizim transfer sistemimiz ve ders anlatım aşamamız da bu şekilde olacak. Golgi'ye gelecek bu üretilen proteinler. Buradan salgı vezikülleriyle ileri geri taşınmalar söz konusu. Aldınız, etrafına bir zar çeviriyorsunuz. İçeride bir grup protein var ve bunların her birinin farklı fonksiyonları var. İnklüzyonlar demiştim, endozomlar demiştim, taşıma vezikülleri demiştim. İşte burada bir sürü vezikül var ve bunların her birinin farklı görevi ve özellikleri. Burada karşımıza lizozom da çıkabiliyor, peroksizom da çıkabiliyor. Salgı veziküllerine taşınıyor. Oradan da salgı veziküllerinde en son hücre zarına, hücre zarından da hücre dışına egzostoz ile bu taşımayı tespit ediyorlar. Bizim de anlatmaya çalıştığımız bunlar diyoruz. Peki mitokondride bahsettik. ER'de biraz hissetmeye başladınız. Bu proteinin hücre dışına gideceğini nereden anlıyoruz? 1970'li yıllarda arkadaşlar sinyal dizisi fikrini ortaya atıyorlar. Ya bizim bir şekilde bunun dışarı gideceğini anlamamız lazım. Rekombinant DNA teknolojisini şu ana kadar biz gri floresan proteinlerde kullanmıştık. İlk defa burada ekliyoruz. Normalde hücrenin dışına salgılanmayacak, sitoplazmada kullanılacak olan bir proteine bu ek DNA bölgesine ekliyoruz. Nedir? Sinyal bilgisini, adres bilgisini ekliyoruz. Normalde lizozomda olması gereken, hücrenin sitoplazmasında olması gereken bir proteine bu eki yaptığınızda, öncül diziyi eklediğinizde mitokondrideki ayrıydı. Yani farklı bir öncül diziydi, 35 amino asitlik. Buradakiler de 20 amino asitlik hidrofobik bir amino asit dizisi. Bunu eklediğinizde içeride durması gereken protein ve enzimler bir bakıyorsunuz hücre dışarısına gönderilmiş. Ve bu şekilde adamlar ER'ye hedeflemeyi, yani hücre içerisinde kim nereye ne zaman gidecek, hangi organele gidecek, bunların hepsi kontrollü oluyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Sinyal dizisi dediğimiz bu. Bir bakalım kabaca. mRNA'nın ilk kodları özel bir bilgi taşır. Bu kodlara sinyal dizisi denir. 20 amino asitlik hidrofobik bir dizidir bu. Hücre dışına salgılanacak ve zarlarda kullanılacak tüm mRNA'larda bu kod vardır.
Sitoplazmik ribozomlar mRNA'yı sinyal dizisine kadar okur gelir durur. Der ki bu burada değil, dışarı gidecek bir şey. Daha sonra bu sinyal dizisini sinyal tanıyan partikül, sitoplazmada bulunan şurada SRP diye bahsettiğimiz yeşil bir parça. Yeşil bir parça alır bunu sitoplazmada her neredeyse granüllü endoplazmik retikuluma getirir. Ya benim sıkıntım burada. Ya sen oraya geleceğini nasıl biliyorsun? Oraya seni kim getiriyor? Hücre iskeleti. Her seferinde ben bunu atıfta. Sinyal tanıyan partikül ve sinyal dizisi büyük alt birimle birlikte geliyor. Şurada mavi olan bölüme baktığınızda sinyal tanıma partikül reseptörü, SRP reseptörü ne gelip bağlanıyor ve okuma, translasyon devam ediyor. Ribozom üzerinden siz proteini primer yapı olarak içeri lümenine, granüllü dediğimiz bu granüllü lümenine proteinin primer yapısını gönderiyorsunuz. Daha sonra sekonder ve tersiyer yapılar oluşuyordu. İşte sülfit bağları, hidrojenler, birden fazla hani görevlerini hatırlayınız. Birden fazla zincirin bağlanması hikayeleri lümeninde gerçekleşiyor. Ribozom, peptit ve SRP kompleksi GR'deki SRP reseptörüne taşınır. Sinyal dizisi yokluğunda serbest ribozomlarda sentezlenen proteinler sitoplazmada kalır. Örneğin lizozomlarda benzer bir durum göreceğiz. Bir enziminiz var, lizozomda olması lazım. Sinyal dizisi yok. Lizozoma gidip gitmeyeceğini bilmiyor. Diyor ki ribozom, abi senin adresin falan yok. O zaman ben seni okuyayım. Muhtemelen sen sitoplazmada kullanılacak bir enzimsin diyor. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz lizozomda olması gereken enzimler sitoplazmada karşınıza geliyor. İşte targeting, hedeflenme, sinyal bu açıdan önemli. Salgı yola diye devam ettiğimizde lizozom ve benzeri bütün organeller, mitokondride vardı, öncül dizi amino asitler var idi veya diğer organellere göndereceksiniz. Tüm proteinlerin hedeflenmesi zorunlu. Bu çekirdeğe de gidecekse bilinmesi lazım. Mitokondriye de gidecekse veya hangi organelin zarı olacaksa bilinmesi lazım. Hedefleme dediğimiz bu. Özgün yerleşim sinyallerine ihtiyacınız var. Plazma zarı, salgı vezikülleri, lizozomlar ve endozomlar zara bağlı ribozomlarda yani dışarı gönderilecek, dışarı salınacak granüllü endoplazmik retikulumda bu öncül diziler var. Sitoplazmada kullanıyorsanız, çekirdekte kullanıyorsanız, mitokondri ve peroksizomda kullanıyorsunuz, bu dizi yok. Yerine farklı bir hedefleme sistemi var. Mitokondride biraz önce görmüştük. 20-35 amino asitlik bir öncül diziydi. İşte burada her proteinin ne olacağı, nereye gönderileceği, nereye hedefleneceği bu şekilde tanımlanmış durumda. Biz sizden şunu istiyoruz. Sitoplazmada, mitokondri ve peroksizomda üretecekseniz sitoplazmadaki serbest polizomlarda protein sentezi yapılıyor. Hücre dışarısına salgılanacaksa veya zar yapısında kullanılacaksa ger üzerindeki polizomlarda bu protein sentezi yapılıyor. Bu bilgiyi öğrenmenizi istiyoruz. Bu kadar yoğun iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin yarısı sakat desem. Yani ER'de sentezlenen proteinlerin yaklaşık yarısı 20 dakika içinde yıkılıyor. Yanlış iş yapıyorsunuz. Hatalı proteinler, yanlış katlanmış proteinler meydana geliyor. Yani yapılan işler evet her zaman için buradaki sayıya baktığımızda %50'si hatalı diyor ve 20 dakika içerisinde yıkılır diyor. Yanlış katlanmış proteinlerin yıkımı için işaretlenir. Kim? Şuradaki mavi boncuklar ile. Ubiquitin dediğimiz bir protein. Enzim 1-2-3 üzerinden şu proteine yani hedef protein dediğimiz şu protein artık kullanılmayacak. Gereksiz, işlevi bitmiş, geri dönüşüme gitmesi lazım veya yanlış katlanmış, hatalı katlanmış bir protein, yanlış üretilmiş bir protein işlevsiz. Burada proteozom yolağı diye bahsettiğimiz bir yıkımdan bahsedeceğiz. Proteinlerin toplazmada hızlıca yıkımı ubiquitinu bu enzim 1-2-3
elden ele oynuyorlar. Enzim 1 2'ye, o 3'e aktarıyor. Enzim 3 de bu yıkılacak proteine birinci ubikütünü ekliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eklediğinizde bu yıkım için hedeflenmiş protein diyoruz. Şurada bir proteozom dediğimiz zarsız bir yıkım sistemi var. Tek parçadan oluşmuyor, 3 parçadan oluşuyor. Proteinlerin yıkımı bir. Bunu unutmayınız. Proteinlerin yıkımı hızlıca enerji karşılığında sitoplazmada proteozom yıkım sistemiyle, proteozom yoluyla yıkılır. Yıkılmazsa ne oluyor? Yani yanlış bir proteininiz var, işi bitmiş, hatalı katlanmış bir proteininiz var. Ne olacak? Bu endoplazmik retikulumda birikmeye devam ediyor. Bunun adına endoplazmik retikulum stresi diyorsunuz. Endoplazmik retikulum sistemi de Caspase 12 üzerinden yıkım mekanizmasının apoptozu tetikliyor diyoruz. Yani sistemin doğru çalışması lazım. Eğer imha edemiyorsanız, geri dönüşüme gönderemiyorsanız bir süre sonra hücre ölümüne yol açıyor. Şurası bilinmiyor diyor. ER'de proteinlerin kalite kontrolü nasıl yapılıyor? %50'sinin yanlış olduğunu sen nereden anladın arkadaşım? Burası tanımlanmamış bir yolak ve sistem olarak karşımıza geliyor. Şimdi granülsüze devam edelim. Düz endoplazmik retikulum, smooth endoplazmik retikulum, lipid metabolizmasında görevli olan ER'den devam edelim. Bunlarda riboforin yok, dolayısıyla ribozom yok, poliribozomlar gözükmüyor. Diğerinde bu ikisi vardı ve protein üretiyorduk. Şimdi protein üretmeyeceğimiz için bunlara gerek yok. Bu nedenle granüllü değil, düz görünüyorlar. Lipidleri, fosfolipidleri ve steroid hormonların üretildiği hücrelerde yoğun olarak karşımıza geliyor. Kimmiş bunlar? Testiste Leydig hücreleri testosteron üretiyor. Ovaryumun teka interna hücreleri androstenedion, granuloz hücreleri östrojen üretiyor. Yine ovaryumun corpus luteum'un luteal hücreleri progesteron üretiyor. Adrenal kortekste karşımıza geliyor. Aldosteron ve kortizol üretiyorlar. Bunların hepsi kolesterol veya lipid kökenli hormonlar olarak. Karaciğerde hepatositler lipid metabolizmasında görevli. Bu hücrelerde düz endoplazmik retikulum daha yoğun, daha çok olarak karşımıza geliyor. Yani senin neye ihtiyacın varsa o organel ağırlıklı olarak orada karşına geliyor. Serin görevlerine lipid metabolizmasında görevli ama serde önemli bir özellik daha var. Toksik maddelerin uzaklaştırılması. Detoksifikasyon diyoruz. Veya zararlı maddelerin birleştirilerek konjugasyon yoluyla çözünerek kan ve idrar yoluyla atılmasını sağlamak. Serin böyle bir özelliği daha var. Granülsüz endoplazmik retikulum ne yapıyormuş? Lipidleri üretiyormuş. Tüm hücre zarları için kullanılan fosfolipidleri ve seramiti sentezler. Hücre zarına geri dönelim. Fosfolipidler 4 taneydi. Kolisifingomiyelin, etanolamin ve serin idi. Bunların üretimi serde oluyor. Bir beşincisi vardı inositol diye. Bu da iç zarda yer alıyordu. Bunların üretimi buralarda, kolesterolün üretimi buralarda oluyor. Lipidlerin üretimi dediğimiz bu. İkinci dikkatimizi çeken kısım detoksifikasyon. Yani hepatositlerde özellikle karşımıza geliyor. Oksitleme, sınıflama, metilleme gibi özellikleriyle hidrolaz enzimleri var, metilazlar var, ATPazlar, lipid oksitrazlar veya Sitokrom P450 ile ilişkili detoksifikasyon enzimleri karşımıza geliyor. Alkollerin, hormonların, çoğu ilacın etkisiz hale getirilmesi, toksik bileşenlerin uzaklaştırılması, parçalanması veya bir şeyler eklenerek, hani suda çözünmüyorlar ya bunlar, suda çözünür hale getirilmesi düz endoplazmik retikulumda karşımıza geliyor. Burada özellikle P450'yi birkaç defa sormuşlar. Toksik bileşenlerin uzaklaştırılması ile ilgili hangi organel? Düz endoplazmik retikulum diyoruz. Bir başka farklı bir özellik kalsiyum deposu. Kas yapısına geldiğimizde göreceğiz. Düz endoplazmik retikulumda farklı bir isim vereceğiz. Sarkoplazma retikulumu veya sarkoplazmik retikulum diyeceğiz. Kalsiyum iyonları buralarda yoğun olarak depolanır diyoruz. Şu an söylemiyorum.
birkaç ders sonra söyleyeceğim. Yani inorganik bileşenler evet hayati önemli, fizyolojide o sodyum klor dengesi vardı ama benim kanaatim kalsiyum bunlar içerisinde çok farklı bir yere sahip. Yani sınıfta olsaydık ben şunu kesinlikle istiyorum. Kalsiyum için bir dakikalık saygı duruşu diyorum. Yani kalsiyum tek başına bu anlamda önemli bir iyon olarak karşımıza geliyor. Hücre içerisinde nerede? ER içerisinde, düz ER içerisinde depolanıyor. Toplazmada yok. Toplazmada yok. Hücre dışına gönderiyorsunuz. Yani kalsiyumun saygı duyulması gereken özellikleri var, yeri gelecek orada anlatacağız. Kalsiyum açısından önemli, toksik maddelerin uzaklaştırılması, detoksifikasyon açısından önemli veya lipidleri, fosfolipidlerin sentezi açısından düz endoplazmik retikulum önemli diyoruz. Şimdi burada bir ara verelim, birazdan yine devam ederiz.